Mucit Kafası adlı programımıza hoş geldiniz. Bu bölümde hep alet çekiyorduk. Fakat bu 12. bölümün 11. sayfasında şunu açtık. Dedik ki ya hep makine yapıyoruz. Biraz da dünyanın oluşumu hakkında bir programı alalım ve çok güzel olacak. İnşallah beğenirsiniz. Bu bölüm gerçekten çok önemli bir bölüm. Dünya ile ilgili, dünyanın depremiyle ilgili. Nedir bu çalışmamızın adı Hasan Bey? Bu çalışmamızın adı Deprem Neden Oluşuyor ve depremin saatini, zamanını nasıl çözebiliriz? Bu çalışmayı şimdi sizlere anlatacağım. Evet, o halde çalışmamıza bir göz atalım dilerseniz. Evet, şimdi buradaki ilk alet yaptık. Tabii bunun çözümü için biraz çalışma yapman gerekir. Şimdi burada gördüğünüz bu alet depremin nasıl olduğunu, neden olduğunu az buçuk bize gösterebilecek. Tabii ki bizim bu çalışmamız %100 doğrudur diye bir şey yok. Ama bir önceki tahminlerin belki üstünde olan bir bölümleri vardır. Biz çözüm üretiyoruz. Yani sorun varsa sorunu çözmeye çalışıyoruz. Eğer depremin zamanını, saatini bilemiyorsak neden bilemiyoruz? Ben bunu fuarlara bile götürdüm. Kocaeli fuarı vardı. Rasathane'den bir grup geldi, genç bir grup. Dedi ki Hasan Bey bizim merakımızı çekti ve gazetede yayınlanmış. Biz bunu bir bakalım. Baktılar, incelediler. Hocalarla birlikte geldiler. Dediler ki biz Rasathane'den geldik hani böyle bir gezmeye duyduk. Senin bu yaptığın çalışma bize bir duvar arkasını göstermiş oldu. Seni tebrik ediyoruz dediler. Dedim ki hocam o zamanı biz beraber bir çalışma yapalım. Bunlarla böyle bu şekilde konuştuk. O gidiş. Daha bir tanesi kartımı verdim, her şeyimi verdim, vermeme rağmen ne bir telefon ne de bir haber, hiçbir şey yok. Bizim bilim insanlarımız gerçek bilim insanı olmadığını zaten oradan kanıtlıyor. Türk milleti bilim yapamaz, Türk milleti bir şey bilemez. Tapusunu maalesef ülkemizde hala taşıyan bir kesimler var. Bu duvarı yıkmamız lazım. Evet, şimdi sizlere yavaş yavaş girişim yapayım. Nerede, nasıl bir çalışma yaptık, nasıl bir çözüm ürettik onları şimdi göstereceğim. Evet, şuradan önce bir bakalım. Şu dünyamızın çekirdeğinden yukarıya doğru bir çıkış var. Çıktığı anda bir yükselirken ne yapıyor? Burada taşlar aralara açılıyor. Tabii ki dünyamız biliyorsun yuvarlak şeklini kabul et. Buradan bir parça yukarı geliyor. Bu parça yukarı gelirken gazlar çıkıyor ve bu bölgelerde deprem olmuyor. Yani yukarıya doğru hareket eden bir kıtada depremler 3 şiddeti, 2 şiddeti yani çok basit hatta 5 şiddetini geçmeyen bir depremler oluşuyor. Bunu tamamen izledim. Baktım ki neden yukarıya doğru çıkan bir yerde deprem olmuyor? Yani şiddetli deprem olmuyor. Demek ki gaz çıkışları rahatladığı için olmuyor. Ama aşağıya doğru giden bir bölge, bir kıta varsa şu şekilde aşağıya doğru bakınız. Görüyor musunuz taşların arasını? Bakınız. Yanaşmaya bakın. Şimdi bu yanaşma şudur. Buradaki kaya parçaları aralarındaki toprağı sıkıştırarak yer altındaki gazların çıkmasını engelliyor. Demek ki çıkamayan gazlar ne yapıyor? Yerin altında bir birikim yapıyor. Bir tünel oluşturuyor. Zamanla sürekli geliyor, basınç geliyor. Yani bir basınç var yerin altında. Bu basıncı da şimdi biraz sonra anlatacağım. Bu basınç yer altında tüneller açarak orada depolanıyor. Bildiğin bir tüp gaz gibi. Fakat bu artık tamamen sıkışmaya döndüğü zaman bir taraftan bir patlatma yapıyor. Bu patlatmadan gazın içindeki sıkışık olan gaz ne yapıyor? Bir çıkış yolu buluyor. Çıkış yolu buldu muydu bir haftalarca çıkması lazım ki orası rahatlasın. Ama oradan çıkan gazın yerini çökmeler alıyor. Oradan çıkan gazın yerini çökmeler alması normal. Yani bir topun içindeki havayı siz kaçırdığın zaman ne yapar? O bölge, o top aşağı doğru inmeye başlar. İnmeye başladığı zaman kaya parçacıkları düşmeye başlar. Kaya parçacıkları düştüğü için de birbirine sürtüşerek orada bir çakmak çakar. Yani bir ateş çıkartır. O ateş oradaki az olan gazı yani çıkmış olan da dibinde kalan yani boş tüpü diyelim. Boş tüpün patlaması biliyorsunuz ki çok şiddetlidir. Ama dolu tüpü patlatamazsınız. Şimdi boş tüpün patlaması şeklinde patlamalar başlıyor. Patladığı anda ne oluyor? Yerin altındaki o boşalmış olan gazın kalan gazları bir bomba gibi bir patlama yapıyor ve deprem ortaya çıkıyor. Biz bunu nasıl bildik? 17 Ağustos depremi bir hafta önce bir patlama oldu. Bu deprem aslında sıkışan gazın oradan bir hava alması ve boşalması sağlandı. Bir sibop patladı orada. Yani bir çıkış yeri patladı ve rahatladı. Ama bir hafta sonra o gaz bitti, artık çökmeye geldi ve Marmara depremi bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi biz bunu gazların çıkma zamanına yaklaşık zamanda bir şey daha oldu. Artçı bir depremin olması ne oldu? 17 Ağustos depreminin bir öncesindeki küçük deprem bize şunu gösterdi. Yeraltı sularında bir hızlanma oldu. Ve bizim arazimizde o kadar müsait ki göz suları vardı. Göz suları deriz. Toprağın altından çıkan göz suları. Bunlarda bir hızlanma oldu ve bunlarda bir çoğalma oldu. Meğer o küçük deprem
oradaki tıkanıklıkları bir aştı. Aşınca da o sıkışık gaz suları bastırdı. Çok akması, hızlanması bize şunu gösterdi. Demek ki çıkan gazlar, yani depremi oluşturan gazlar su ile beraber çıkıyor. Su yolları ile beraber çıkıyor. Ve bu gazlar çıktığı için de deprem kolayla olmuyor. Ama ne zaman ki bu gazlar çıkmamaya başladığı andan itibaren birikmeye başlıyor. Biriktikten sonra da depremler meydana geliyor. Bu şu demektir: yer altında bir gaz akışı var. Bu gazı ne akıtıyor? Ya ne oluşabilir? Kayaların erimesiyle kayaların içindeki gaz mıdır? Ama bir şey daha ortaya çıkıyor. Bizim denizlerimizin, benim tahminim, denizlerimizin altından veya göllerimizin altından su akımı var. Yani denizlerimizin altından, büyük göllerimizin altından o suların ta mağmaların üzerine kadar gidip mağmaların üzerinde kaynama yapıyor. Kaynama yapınca suyun içinde ne vardır? Hidrojen. Yani bizim suyun içinde bulunan bir hidrojen gazının ortaya çıkmasıyla bu gaz birike yani denizlerin altından sürekli geliyor, kaynıyor, tatlı suya dönüşüyor. Kaynadığı için buhar halinde yeryüzüne basıyor. Demek ki bizim yeraltı su kaynaklarımızın en az %70'i bu şekilde oluşuyor. Kesin değil ama baktığın zaman bu yer altındaki depremi oluşturan gazın nereden geldiğini bulmamız lazım. Jeoloji uzmanlarının söylediğine göre hidrojen bombası gibi patladı diyor. Demek ki suyun içindeki hidrojen gazının ortaya çıkmasıyla bu gazlar geliyor. Eğer bu doğruysa biz depremin saatini, zamanını bilebilme yolu açılıyor. Ama maalesef yaklaşık 20 yıldır bağırıyorum. 20 yıldır. Biliyorsunuz ki deprem olalı ve bugüne kadar 20 yıl geçti. Ama maalesef. Şimdi gelelim, buradaki olayı anladınız. Yukarıya doğru buradaki şu şekilde gidişin sebebini büyük taşta göstereceğim. Biraz sonra. Bundan bağlantılı o. Bakınız, bu hareket burada deprem olmaz ama aşağı giderken bir bölge aşağı gidiyorsa orada şiddetli deprem olur. Yani Türkiye aşağıya doğru giden bir kıta olduğu için sık sık depremler oluyor. Bu ne demektir? Türkiye belki 1 milyon, 2 milyon sene sonra veya 5 milyon sene sonra denize dönüşecek. Ama bunu hiç anlamayacağız biz. Bu milyonlarca sene sonra oluşuyor. Her yıl bir santim aşağı gitmek de oluşuyor. Şimdi burada suyun şeklini de gösterelim. Şurada burayı bir kıta kabul et. Yerin altında kaynayan deniz suları buhar olarak, tatlı su olarak yeryüzüne doğru hareket ediyor. Bu hareketle dağların tepelerinden, kaya aralarından sular fışkırıyor. Yani nehirleri oluşturan suların bu şekilde oluştuğunu, yani %70'ine yakını bu şekilde oluştuğunu ben tahmin ediyorum. Tabii ki bu kanıtlanana kadar da tahmindir. Ama bunu kanıtlamak çok zor bir şey değil. Bu konuda araştırma yapacağız. Bu konuda aletler yapacağız. Ondan sonra kanıtlayacağız. Ama 20 yılımız maalesef o gençlik çağımız, bizim gençlik çağımız elimizden alındı. Şimdi şu akarsu. Bunu nasıl kanıtladık? Geldik buraya. Şu havuzu su doldurduk. Aşağıya bir tane çıkış aldık. Bakın şu çıkışı görüyorsunuz. Şimdi onları söktüm attım. Çünkü 20 yıl önce yaptığım çalışma bu. Bakınız buradaki hepsi çürüdüler. Hatta bunun camı kırıldı. Şimdi buradan suyu alıyorum. Burada kaynatıyorum. Kapalı bir kutunun içinde kaynatıyorum. Kaynayan su geliyor. Ta bu yüksekten aşağıya akıyor. Geldiği yere dönmüyor. Ta mağmaların üzerine alıp kaynattığın zaman dağların tepelerine çıkabiliyor. Yani diyeceksiniz ki deniz seviyesinden biz yüksekteyiz. Nasıl çıkabilir? Efendim kaynadığı zaman buhar olarak bir emme basma pompasına dönüşüyor. Bu nedenle kaynayan deniz suları yer altından mağmalara gidiyor. Mağmaların üzerine kaynadığı zaman tatlı suya dönüşüyor. Tuzunu orada bırakıyor ve bugünkü tuz dağları, tuz gölleri denizin içindeki, o deniz suyunun içindeki kaynamayla, buharlaşmayla dağlar oluşuyor yerin altında. Ve zamanla bu dağlar, milyonlarca yıl sonra bu dağlar ortaya çıkıyor ve tuz dağı diyoruz. Tuz dağları vardır. Mesela Salzburg derler. Avusturya'nın bir dağı. Orası Tuz Dağı ve bir sürü yerlerde var. Sadece orada değil. Tuz gölleri. Bizim tuz gölümüz nasıl oluşmuş? O tuz nasıl gelmiş oraya? Bu kaynama sayesinde tuz gölleri ve tuz dağları oluşmaktadır. Evet. Gayet köklü ve iyi bir çalışma gerçekleştirmişsiniz. Buradan da hakikaten merakınızı ve durumunuzu anlattığınız gerekli yetkililer bunları artık burada duyarlar. Bu yaptığınız çalışmanın yanı sıra başka bir çalışma daha vardı göstermek istediğiniz taş üzerinde. Evet, şimdi biz deprem konusunu ele aldık. Buradan geçtik akarsulara, buradan geçtik efendim diğer gazlara.
patlamalara falan derken bizim bu depremle ilgili programımız 2 bölüme çıkartalım dedik. Bu bölümü sonlandıracağız. Mucit Kafası adlı programımızın bu bölümün yarısına geldik. Diğer yarısında diğer bölümde anlatacağız, yani gelecek haftaya. Şimdi burada 11. çalışmamızın artık sonlandırdık. Başınıza icat çıkartmaya devam edeceğim. Tekrar inşallah beğenirsiniz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.